Selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Çok uzun zamandır hep söylediğim bir şey vardı. Araba. 2025'te bir araba. Araba önemli. Araba almak lazım. Araba şart ve aldık. Nasıl aldık? Bu süreç nasıl ilerledi? Bunlar hakkında konuşacağız. Bu videoda yalnız olmayacağım. Bu videoda yanımda harika birisi olacak. Onu da şimdiden sizlere tanıtmak isterim. Oğlum. Maskeli beşler, askerlik fotoğrafı. Bana eşlik eden Deniz var. Deniz Aytan, Polonya'da otogaleri sahibi. Hem aldığım arabayı inceleyeceğiz. Ondan almıştım zaten. Rica ettim böyle bir video çekebilir miyiz? Hani hem bana an olur hem de arkadaşlara belki bilgi olur. Senin tecrübelerinden faydalanmış oluruz dedim. Sağ olsun ricamı kırmadı. İkinci el araç almaktan çok korktuğum için tavanı kesme ekleme. Başka arabanın tavanını koymuşlar üstüne. Başka araba. Sıfır araçlara bakıyordum fakat öyle bir bütçem yoktu. Yani torunlarıma kadar boş bırakacaktım az kalsın. Sonra Deniz'le tanışma fırsatım oldu. Beni araç konularında bilgilendirdi. Çünkü hiçbir bilgim yok. Sadece ben sürmeyi biliyorum. Bir dost, bir arkadaş gibi araç alırken nelere dikkat etmem gerektiği konusunda beni bilgilendirmişti. Bu aracı alalı yaklaşık 3 ay oldu. Bu aracı alırken birkaç araçlar arasında kalmıştık. Bunları da sizlere gösterebilirim bugün. Ve bu kararı nasıl verdik, neden verdik, her şeyi konuşacağız. Polonya'da otogaleri sahibisin. Evet, doğrudur. İşler nasıl? İşler nasıl? İşler güzel. Aslında bu iş benim için hobi amaçlı başladı. Şu anda birazcık büyümeye başladık. Normalde benim ana işim biliyorsun, ben de bir beyaz yakalıyım. Fakat beyaz yakamdan kalan süreyle, yani saat 5'ten sonra galericilik işi yapıyorum. 5 yıl önce başlamıştı. Hobi amaçlı alıp satıyorduk. Arkadaşların isteği üzerine araba getiriyorduk. İşler biraz büyüyünce firma açmaya karar verdik. 2 yılda firma olarak hizmet veriyoruz. Çok şükür. Zaten yanlış hatırlamıyorsun. Daha önce konuşmuştuk bunu. Araçlarla çok uzun yıllardır zaten ilgileniyorsun tabii, yani. Tabii. Aslında bizim bir aile mesleği diyebiliriz. Amcamın Almanya'da galerisi var, kuzenimin galerisi var. Babam araba işiyle uğraştı Türkiye'de. Babam zaten çok iyi bir tamirci üstüne. Yani aslında ufaklıktan gelen bir zevk, heyecan diyebiliriz. Bu tarz işleri de biliyorsunuz. Para için yaptığın zaman bilmiyorum, hani çok iyi yerlere geldiğini düşünmüyorum. Ama bir insan sevdiği işi severek hani çok güzel işler yapıyor. Deniz de onlardan bir tanesi gerçekten. Öncelikle kararsız kaldığımız araçları göstermek istiyorum. Sen Kuga'yı çok beğenmiştin o zaman. İlk seçeneğimiz Kuga'ydı. Kuga'yı bir düşünmüştük. Zaten Claudia ile beraber araç bakarken de dedik acaba biraz yüksek bir araba mı olsa. Burada Kuga vardı. Onu düşündük. Deniz de tavsiye etmişti. Güzel bir araç dedi. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Ford Focus bakmıştık. Şehir arabası eğer düşünüyorsak diye. Bir tane de Focus'umuz var aslında, onu da gösterebilirim. Focus vardı ama bilmiyorum neden öyle bir karar verdik. İlk heyecan biraz yüksek bir araba olsun dedik biz Claudia ile. Gaza geldik galiba. Arabayı biraz öne çekelim dedik. Bu sırada kamerada Reis Claudia. Arkadaşlar abone. Sen çekimi yapabilecek misin? Lastiklerden gel bak. Böyle değişik bir şeyler yap. Kuga hakkında güzel yorumlar yapmıştın. Senin zaten sevdiğin ve Polonya'da da sanırım çok satılıyor bunlardan, değil mi? Evet, Kuga benim en çok sevdiğim arabalardan birisi. Aslında şu an 2 tane var. Birisi burada değil. Polonya'da aslında genel olarak SUV araçlar çok tercih ediliyor. Yüksek araçlar tercih ediliyor. Ford'da, Kuga'da fiyat performans olarak çok uygun olduğu için çok severek sattığımız bir araba. Çok memnunum. Sana da o zamanlar tabii ki de bunu da düşünebilirsin diye söylediğimi hatırlıyorum. Benim baktığın 2013 modelde 150.000 kilometrede benzinli 1.5 motorlu bir EcoBoost'tu. Fakat önündeki araç şu an 2015. Bu da benzinli 1.5 EcoBoost fakat kilometresi biraz daha yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 35.000 zloty falandı. Evet 35.000 zloty diye görüşmüştük. Baktığımız araç aslında bunun birebir aynısı gibi bir şeydi. Evet. Aynen, rengi de beyazdı. İçini gösterebiliriz belki. Bizim aldığımız arabayı göstereceğiz deyip de gaza gelip başka bir araçta. Yok mu? Aynen. Claudia'nın harika kamera yetenekleri. Bunu neden istemediğimi söyleyeceğim. Bunun vitesi yukarıda. Doblolar gibi. Ben de dedim ki benim bir travmam var. Babam böyle ticari araçları seviyor. Ondan dolayı ben de hep kullanmak zorunda kaldım. Dedim ki binek araçlar gibi biraz daha aşağıda vitesi olan bir araç olsun istiyorum. Sırf travmamdan dolayı bunu elemek zorunda kaldık. Bir de Focus bakmıştın. Diğer bir seçeneğimize geldik. Ford Focus'tu. Bu da şuraya zoom yap.
Belki başlangıç için daha ideal olabilir de demiştiniz şehir bize, değil mi? arabası. Bizim ilk aracımız olacaktı Claudia ve benim. Hani alışma bakımından da daha rahat olur küçük. Bir süre binip sonra değiştirebilirsin diye bir tavsiye vermişti bize. Çok mantıklıydı. Keşke dinleseydik. Büyük araçta ne park edebiliyorsun, çok yakıyor. Her şeyi fazla. Tabii o zaman biz gaza geldik. Yok dedik. Ben dedim ki yok biz büyük istiyoruz. Heybetli olsun dedik. Bunu da eledik. Evet, elenen araçlarımızdan birisiydi. Diğer baktığın araba da Audi A1'di. Şansına bugün hepsinden birer tane var bu arada. Bunu Claudia beğenmişti. Evet, zaten bayanların daha çok beğendiği bir araba açıkçası. Değil mi? Evet kesinlikle. İçinde rahat edemeyeceğim. Buna da sen gidebilirsin Claudia. Bir test et bakayım A1 nasılmış. I like this car by the way. Tam senlik ama. İçeride Yes. pembe bir şey mi var? Ufak modifiyeler yapmışlar eski sahibi. Alman bir ablamıza aitmiş araba. Alman bir ablamıza mı aitmiş? Evet. Claudia şimdiden bu araca talip olmaya başladı. Şu an buna bütçemiz yok. 1 milyoncu takipçiye hediye ediyorsun falan. 30.000 beğeni gelirse 30.000 beğeni gelirse Audi A1'i hediye ediyoruz arkadaşlar. Claudia'ya hediye ediyoruz ama. Bu ne kadardı peki? Bu araba henüz hazır değil. Almanya'dan Audi bayisinden getirdik bu arabayı. Tahmini fiyatı 30 bin zloty civarında olacak. Yani 30 bini geçmez öyle söyleyeyim. Evet. Bugünün kuruyla siz çarparsınız. Ben ortalama bir hesap yapacak olursam 320 bin liraya falan denk Evet. geliyor. Bayilere gidip bakıyordum. Hem sıfırlara hem ikinci ellerine bakıyordum. Ama bayiler ikinci elleri inanılmaz pahalıya satıyor. Bir otomatik olarak adamlar piyasanın üstüne satıyor. Ama şöyle bir şey var. Adamlar sana garanti verebiliyor. Yani ondan dolayı da hani düşünebilirler. Fakat bu yaşlardaki arabayı Audi sana satmaz. Showroomlarda genelde maksimum 5 yaşına kadar büyük arabaları ikinci elden satıyorlar. Bu araba şu an Audi'de olsaydı sana çekecekleri fiyat 40 bin zloty civarında olurdu. Bir aceleleri de yok hani bir an önce seri bir Yok, şekilde hiçbir satayım şekilde. bir dertleri yok. Tok satıcılar. Koskoca. Aynen tok satıcı dediğin gibi. Bu seçenekler arasında kalmıştık ama daha sonra başka bir araç gördük ve o bizim gönlümüzü çaldı diyebilirim. Şimdi o araca geçebiliriz. Kore canavarı. Hyundai Hyundai. iX35. Bak şovunu yapıyorsun yine. Biliyorsun bu işleri. Barış'cığım arabayı biraz pisletmişsin ama olsun. 3 ay oldu. Evet. Biz biraz kullandık. Şimdi Claudia ile ilk aracımız olduğu için bir de yaz ayıydı. Heves ettik. Dedik ki tozunu lazım. attıralım. Aynen. Bir gezmemiz lazım. İşte Zakopane'ye köy vardı ya o köye falan her yere gittik bununla. Bayağı bir benzin yaktık. İlk ay. 600 zloty falan harcadık. Bayağı gezdik. Hava da karardı bu arada. Evet. Burada 4'te kararıyor artık hava. İçini de gösterebiliriz. Biz bunu aldığımızda içi boştu. Base bir model araçtı. O zamanlarda da görüşmüştük aslında Android screen takabilirsin diye bir konuşmamız olmuştu seninle. Evet, onu ekstra takabiliriz dedik. Deniz de sağ olsun yardımcı oldu. Nerelerde takabileceğimize dair çevresine tanıdığı yerlere yönlendirdi bizi. Ekstra burada gördüğünüz civciv olsun. Kafası sallanan köpek köşede. Pembe ayı. Aynen bunların hepsi de Claudia'nın eseri. Senin bu araçla alakalı söyleyeceğin bir şeyler var mı? Paranın çoğunu kullanıyorsun. Problem çıkartmak istemiyorsan Hyundai iX35 değerlendir demiştim. Çünkü atmosferik motoru var. 1.6 136 beygirdi. Bu Aynen. arabalar çok daha sıkıntısız, problemsiz. Artı kilometresi de 102 bindeydi. Fiyatı iyiydi. Bu arabada karar kılmıştık. Bence çok güzel bir araba. Polonya'da en çok aranan jiplerden birisi. Ben de kilometreye bakayım. Kilometre kaç olmuş? Otomoto'da istatistiklere bakarsın. Otomoto'da en çok satılan araba. Evet. Otomoto en buranın- çok aranan ve satılan araba. Otomoto buranın sarı sitesi değil mi? Evet sarı sitesi. 104.441. Evet 2500 kilometre yapmışsın aşağı yukarı arabayla 3 ayda. Güzel rakamlar. Bakalım arkadaşlar dediğimiz gibi bizim eşek mi diyeyim ne diyor? Sen ismini ne koyarsan anladığım kadarıyla eşek olmuş. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Bizim eşek bu. Alırım bir hayırlı olsununuzu. Sizin geldiğiniz gün saat 6.30'da 2 kişi gelmişti. Biz biraz oyalandık. Kredi çekelim, ödeyebilir miyiz, ödeyemez miyiz diye. Krediyi beklediğimiz için biraz geç geldik. Aslında başka bir müşteri vardı. Bu arabaya appointment edilmiş. Aslında aynı anda geldiniz ikiniz de. 15 dakika, 20 dakika Evet. kadar erken geldik. Bizim almaya niyetimiz var. Krediyi bekliyorduk diye söyledik. Böyle fiyat konusunu da konuştuk. Sağ olsun direkt indirim yapacağını söyledi bize. Tam o sırada adamlar geldi. Adam da bayağı bu işlerden anlayan birisi. Geldi işte açtı motorunu bakıyor, bir şeylere parmaklıyor, altına iniyor, üstüne çıkıyor değil mi? Ben de hiç bilmiyorum. İlk bakarken nasıldı? Ben açtım kaputu. Demir'i arıyordun en son. Demir'i arıyordu. Açtım. İyi dedim sesi iyi. Sonra adamlar çok beğendi, çok memnun kaldı. Onlar test sürüşüne gittiler, geldiler. Adam almak istiyor.
Arkada oturuyorduk. Benim eşim ilgileniyordu müşterilerle. Ben sana şey dedim ya abi merak etme hani her gelen bir araba alsaydı ben şu an Elon Musk olmuştum falan diye goy goy yapıyordum. Hani arabaya 3-4 kişi geliyor. Herkes böyle direkt almak istemiyor. O anda eşim geldi. Dedi ki Deniz arabayı almak istiyorlar. Deniz bize indirim yapacağını söyledi. Adamlara full price'ı söylemiştik. Adamlar full price'dan okeydi. Ona rağmen adamlar dedi ki biz fiyatı tam vereceğiz. Siz kaporayı geri verin. Biz direkt para burada alıp gideceğiz dedi. Deniz bana şöyle bir baktı. Barış'cığım Kuga'yı mı alsın? Kuga da iyi aslında. Ben de Claudia'ya şöyle bir baktım. Ya dedim aslında Hyundai güzel, hani sıkıntı olmayacaksa biz Hyundai'yi alalım yaptım. Video çok uzun da olsun istemiyorum. Başka konulara sapmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey düşündüm. Hani bunu da sana şimdi söyleyebilirim. Bu konuda bilgili, tecrübeli bir insansın. Hani bu videoda bizim aldığımız araç hakkında konuştuk. Ama arkadaşlar bu videoyu beğenirse, devamını isterseniz lütfen yorumlara yazın. Almanya'dan araçlar getirmek ya da Deniz'in elinde olan araçlar nelermiş? Bu araçları incelemek üzerine farklı belki seninle beraber bazı videolar Kesinlikle yaparız. Eğer arkadaşlarımız isterlerse yorumlara yazın lütfen. Çok da eğleniriz muhtemelen. Evet, çok da eğleniriz. Proje arabamız da içeride. Belki bir günde onun videosunu çekeriz. Sürpriz bir araba var içeride. Sürpriz bir araba var. O arabanın ne olduğunu söylemeyelim. Varsa aklınızda bir tahmin. Marka söyleyelim, BMW sadece. BMW'nin bir de canavar diyelim. Onu da gösteririz. Bir tahmininiz varsa hangi model olduğuna dair onu da yazabilirsiniz. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim Barış'cığım. Her zaman hoş geldin, hürmetler getirdin tekrardan. Hoşça kalın.